1918 Nablus. Güneş o kadar yakıcı ki nefes almak bile ciğerleri kanatıyor. 400 yıllık imparatorluk İngiliz topçu ateşi altında sadece toprağını değil aklını da yitiriyor. Parçalanmış siperlerde on binlerce asker, kimi susuzluktan delirmiş, kimi kendi kanında boğuluyor. Cephe çökmüş, iletişim kopmuş, koskoca bir ordu kızgın kumların arasında avuçlarımızdan kayıp gidiyordu. Bu bir geri çekilme değil, tarihin gördüğü en acımasız, en klostrofobik mezbaydı. Bu devasa kaosun tam kalbinde 7. Ordu karargahında dondurucu bir sessizlik hakimdi. Dışarıda isyancı bedevilerin çığlıkları, ufukta İngiliz zırhlıların ölümcül tozu varken Miralay Mustafa Kemal Mısır'daydı. Sahte kahramanlıklara, boş şehitlik edebiyatlarına yer yoktu. Kalan o bir avuç yorgun askeri körü körüne bir intiharın içine atmadı. O kangren olmuş bir kolu hiç acımadan kesip atan soğukkanlı bir cerrah gibiydi. Orduyu ta Halep'e kadar geri çekecek ve o tükenmiş adamlardan yepyeni bir devletin yenilmez omurgasını yaratacaktı. Başlayan şey 700 kilometrelik bir ölüm yürüyüşüydü. Gündüzleri 45 derecede çatlayan dudaklar, paramparça olmuş botların içinden çöl kumlarına sızan kan, gece olunca kemikleri kıran dondurucu bir soğuk. Arkalarında General Elbey'in av köpekleri gibi saldıran süvarileri, gökyüzünde üzerlerine ölüm kusan İngiliz teyyareleri. Askerler açlıktan halüsinasyon görüyor, derme çatma deve sedirlerinde sessizce can veriyordu. Ama o cehennemin içine tek bir milim bile sapmadılar. Çöl onları eritiyor ama her adımda içlerindeki o çelik direnişi dövüyordu. 26 Ekim 1918 Halep önleri, katma siperleri. Kaçış bitti. İngiliz ve Hint süvarileri nasıl olsa biter diyerek o yorgun ordunun üzerine son darbeyi vurmak için devasa bir hücuma kalktı. Ama o siperdeki çaresiz ölüm sessizliğini kınından çıkan bir kılıç ve dondurucu bir emir bozdu. Süngü tak, bundan öteye bir adım bile geçilmeyecek. Susuzluktan gırtlağı kurumuş, üniforması paramparça olmuş o adamlar, Maxim makine tüfeklerinin namluları eriyene kadar ateş kusarak o devasa düşman hücumunu çölde kendi kanlarıyla boğdu. O gün o tozlu sahada, o yorgun askerin süngüsüyle çizilen görünmez çizgi, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırıdır. Misak-ı Milliye'nin temelleri lüks diplomatik masalarda değil, işte o Halep savunmasının kanlı, karanlık siperlerinde atıldı. Koca bir imparatorluk Orta Doğu çöllerinde can verirken, o kumların arasından yepyeni bir ulusun uyanış çığlığı yükseliyordu. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun.